arkadaşlar, size bugün Casper C650 bilgisayar arkadaşlar SSD upgrade'i nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkasından göstereyim ben size modelini. Bakın buradan siz de görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet, C650 modeli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun nasıl SSD upgrade yapılır onu göstereceğim. Şimdi bunun için önce arkadaşlar cihazımızı sökeceğiz. Söktükten sonra detaylarını anlatacağım. Önce bir ters çevirelim arkadaşlar. Vida deliklerimizi görelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada köşelerde vida delikleri var. Bu yeni sistem bir bilgisayar. Tek kapaklı. Tek kapakla beraber alacağız arkadaşlar. Önce bir vidalarımızı sökelim. Önce buradan başlayalım. Arkadaşlar, söktüğünüz vidaları deliklere göre ayırın arkadaşlar. Bazen her vida her deliği olmuyor. Bazen uzun oluyor. Bazen kısa oluyor. O yüzden söktüğünüz vidayı arkadaşlar söktüğünüz yere takmayı unutmayın. O yüzden onları bir sırayla koyarsanız en azından takarken bir sorun yaşamazsınız. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi vidalarımızı söktük. Şimdi şöyle kenardan alacağım onu arkadaşlar. Şurada bir vidamız var, onu da alayım. Onu da aldım. Bu tarz bir aparatla arkadaşlar, bu tarz bir aparatla şöyle kenardan girersiniz. Şöyle kenardan arkadaşlar. Ya da şöyle bir falçata ağzıyla da alabiliriz arkadaşlar. Böyle hafif bir falçata ağzıyla da şöyle kenardan yukarı doğru çekmeniz yeterli. Bu şekilde arkadaşlar. Yukarı doğru kaldırmanız yeterli. Aynı şekilde bunu kaldırdıktan sonra şöyle bir mavi aparat oraya sokuyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar kenardan bir plastik parçayla siz de bu şekilde kaldırıp yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben söktüm. Cihazımız burada arkadaşlar. Kapağımızı söktük. Fanımız burada. Gördüğünüz gibi tamamen kirlenmiş. Fan temizliğimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi diskimiz burada arkadaşlar. Bunu sökeceğiz. Bunu SSD upgrade yapacağız arkadaşlar. Bu işlemlere başlamadan önce pili arkadaşlar, pilin bağlantısını keselim. Çünkü burada yaptığımız işlemler sırasında bir sıkıntı, bir kısa devre oluşursa anakartımız yanmasın. O yüzden yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. İlk önce bunu sökmek. Pil bağlantısını söküyorum. Bakın. Şimdi istediğimiz gibi işlemlerimizi yapabiliriz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi burada RAM slotlarımız var. İşlemcimiz, ekran kartımız arkadaşlar, fan, Wi-Fi modülü. Burada da ekran bağlantısı var arkadaşlar. Şimdi önce hard diskimizi sökeceğiz arkadaşlar. Bunu sökmek için yapmamız gereken şey şu. Önce şurada bulunan soketi, ben de şurada bulunan bantı alıyorum arkadaşlar şöyle kenara. Ve şunu tırnağı yukarı kaldırarak arkadaşlar bunu buradan alıyorum. Bakın söktüm gördüğünüz gibi. Şimdi hard diskimizi arkadaşlar yukarı doğru kaldırarak yerinden alıyorum. Gördüğünüz gibi hard diskimizi söktük. Aynı şekilde arkadaşlar SSD upgrade'imiz için SSD hard diskimizi bunun içine yerleştirip aynı şekilde yerine takacağız. Bu da arkadaşlar şu şekilde sökülüyor. Onu da göstereyim ben size. Kenara doğru ayırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu şekilde kenara doğru. İkisini de ayırdım. Bu şekilde hard diskimi söktüm. 2 tane parça kaldı elimizde arkadaşlar. Bunu alıyorum. Şu hard diskimi arkadaşlar. Bakın şunu sökeceğim. Şöyle. Bakın. Bu şekilde tekrar takıyorum. Bakın. Tekrar bunu da takıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu buraya yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra tekrar yerine takacağız ama burada yapmamız gereken şey şu. Diğer hard diskimin üzerinde kaldı arkadaşlar. Onu da göstereyim bakın. Bu parçayı alıyorum arkadaşlar şöyle. Bakın çıkardım. Bunu diğer diske tekrar buna takıyorum. Taktık. Bunu buraya taktık. Tekrar çeviriyorum arkadaşlar. Tekrar yerine yerleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Önce bu tarafı, önce arka tarafı. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi taktık arkadaşlar. Eski hard diskimiz burada. Yeni hard diskimizi taktık. Tekrar soketimizi arkadaşlar yerine yerleştiriyorum. Bakın şu şekilde.
Ve üstünü kapatıyorum arkadaşlar. Ve bantımızı alıyorum. Tekrar üzerine arkadaşlar takıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi SSD upgrade'imiz bu kadar. SSD upgrade'imizi yaptık. Şimdi formatlamamızı yapacağız. Formatlamayı yaptıktan sonra arkadaşlar zaten cihazımız Windows 10'umuzu kuracağız arkadaşlar. Ondan sonra zaten cihazımız açılacak. Bir sıkıntımız kalmayacak. SSD upgrade'imiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken tekrar pilimizi takıp arkadaşlar kapağımızı kapatmak. Ondan sonra işlemimiz bitiyor. Kapağımızı kapatacağız ama önce ilk yaptığımız işlem arkadaşlar pili sökmekti. Tekrar en son işlem oldu. Pilimizi yerine takıyorum. Şu şekilde. Evet. Pilimizi yerine yerleştirdik arkadaşlar. Tekrar arka kapağımızı kapatarak cihazımızı topluyoruz. Şöyle. Evet, vidalarımızı taktık arkadaşlar. Şurada da bir tane var. Onu da takayım. Evet arkadaşlar, bütün hepsini yerine taktık. Tekrar cihazımızı çeviriyorum. Şöyle bir düğmesine basayım. Durum nedir bir görelim. Evet, cihazımız açılıyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Yapmamız gereken bir kurulum flash diskiyle arkadaşlar. Kurulum diskiyle cihazımızı formatlayacağız. Bir tane kurulum flash diski takayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi USB'den kurulum diskim burada. Bu arkadaşlar USB'den kurulum diskinin nasıl yapıldığı videolarımda var. Oradan da seyrederseniz arkadaşlar siz de kendinize Windows 10 kurulum diski oluşturup bu işlemi yapabilirsiniz. Ben daha önce oluşturduğum için tekrar takıyorum arkadaşlar ve kurulumumu başlatacağım. Şimdi şöyle tekrar kapatacağım arkadaşlar. Tekrar açacağım. Evet. Zaten hard disk sıfır olduğu için arkadaşlar onu da boot edemeyeceği için direkt flash diskten boot etmek için arkadaşlar başladı işleme. Evet, kurulum menümüz geldi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar cihazımızın şarjını da takacağım ki yarıda kesilmesin işlemimiz. Şöyle taktım. Evet, şu an menümüz geldi. Burada arkadaşlar Türkçeyi seçiyorum. İleri diyorum. Şöyle de yapabilirim arkadaşlar. Mouse'la şimdi yükle diyorum. Evet, buradan arkadaşlar ürün anahtarım yok diyerek önce bu anahtarsız olarak kuruyorum. Anahtarımı sonra gireceğim arkadaşlar. Buradan Windows 10 Pro olarak seçiyorum. Bunları kabul ettiğimizi söylüyoruz. İleri diyorum. Alttakini seçiyorum arkadaşlar. Ayrılmamış zaten. 240 GB'lık kart diskimiz var arkadaşlar. SSD. İleri diyorum ve kurulum başladı arkadaşlar. Kurulumumuz devam etsin. İşlemimiz bittikten sonra arkadaşlar tekrar işlemimizi devam edeceğiz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işlemlerimiz bitti sayılır. Şöyle burada Türkiye'yi seçiyorum arkadaşlar. İleri diyorum. Türkçe Q seçtim. Atla diyorum arkadaşlar. Burada herhangi bir şey yok diyeceğim arkadaşlar. Bağlantım yok diyorum. Sınırlı kullanıma devam et diyorum arkadaşlar. İsim verelim. Casper diyelim. Parola vermiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Hemen hemen işlemimiz bitti sayılır. Detay olarak hızlı bir şekilde hallettik. Basit bir işlem. Siz de dediğim şeye dikkat ederseniz arkadaşlar, dediğim konulara dikkat ederseniz siz de sağlıklı bir şekilde arkadaşlar kurulumu yapabilirsiniz. Şöyle kolay işlemler, basit olarak anlattım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşmayı, likelamayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum arkadaşlar.